Yarar çok önemli bir saha değerlendirmesiyle bu ikinci bölümü sizin değerlendirmenizi açmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada İsrail ile ilgili önemli bir sıcak bir gelişme tabii ki Ermenistan'ın protestosu, büyükelçisini çekmesi. Yahudi lobisinin etkisi de göz önünde bulundurulduğunda Washington'da şu anda işte seçim süreci bütün bunlara baktığımızda İsrail-Azerbaycan ilişkileri ve İsrail'in buradaki duruşu oyun değiştirici rol oynar mı? Bir de tabii Rusya'nın, çünkü Sayın Ünal diğer konuklarımız da diyor ki yani Rusya'nı bilmiyoruz diyor, hani böyle Erivan buna çok güvendi, geldi mutlaka arkamda durur diye. Tam tersine Batı ile flörtü nedeniyle Paşinyan'ın arkasında olmayabileceği söyleniyor. Rusya'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bütün bunlara baktığımızda Paşinyan hükümetinin bütün bu çünkü hiç hesap edememiş ve altında kalabileceği bir adım attığı görülüyor. Devrilmesi ve bunun sonucunda KKTC'nin tanınmasına gidecek bir başka perspektifte açılabilir mi? Yani saha masa ilişkisinde şimdi de masaya dönersek ne diyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyelim. Her askeri harekatın muhakkak siyasi bir sonucu olur. Yani diplomatik ve siyasi sonucu olur. Zaten askeri harekatların yapılma sebebi budur. Ya diplomasinin önünü açmaktır ya da tıkanan bir sorunu kökten çözmektir. Başka türlü bir askeri harekat zaten hayatta hiç fayda getirmez. Yani bugün bu harekatın sonuçları muhtemelen coğrafyada birçok şeyi değiştirecektir. Şimdi özellikle İsrail konusunu çok ön plana çıkarttık ama Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'a nasıl bakıyor? Yani Pentagon gözünden Azerbaycan'ı iyi okumak lazım. NATO gözünden de Azerbaycan'ı iyi okumak lazım. Bir defa Pentagon'un Kafkaslar bölgesinde en çok önem verdiği ülkelerden bir tanesi Azerbaycan. Hı hı. Peki Azerbaycan'ın pozisyonu buyken Ermenistan'a nasıl bakıyorlar? Evet, Ermeni lobisi var ama askerler ne kadar angaja olduğuna bakarlar. Yani devletlerin ne kadar serbest hareket edip etmeyeceğine bakarlar. Bugün Ermenistan'ın özellikle hem kolektif ordu kapsamında, kolektif grup kapsamında yaptığı anlaşmalar, hem oradaki bulunan üsleri, yani Rusya'nın üsleri, hem beraber yapmış oldukları ordu anlamında baktığınızda bir tercih yapmaları gerekiyorsa tercih yönü mutlak ve mutlak Azerbaycan'dan yana. Yani bugün itibariyle herhangi bir konuda siyasal anlamda bırakın, isterseniz istihbarat anlamında bakın, isterseniz askeri anlamda bakın. Azerbaycan'ın pozisyonu, bulunduğu pozisyon çok önemli. Çünkü bir İran faktörü var. Yani bu İran faktörünü hiç unutmamak lazım. İsrail'le içinde bir İran faktörü var. Bunu unutmamak lazım. Azerbaycan bulunduğu konum itibariyle, coğrafya itibariyle hem İsrail için hem de Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir ülke. Bu nedenle silah ve malzeme ve ekipman verirken başka ülkelere vermekten imtina ettikleri malzemeleri de verdiler. Yani bazen bu tür malzemeleri vermekten çekinen İsrail çok net bir şekilde bu malzemeyi Azerbaycan'a verdi. Bunu yalnızca ekonomik ilişkilerle açıklamak çok doğru değil. Tabii. O zaman her parasını verene bu silah sistemlerini verebilir diye düşünürsünüz. Ama öyle değil. Şu bir gerçek, coğrafya Kafkaslara kayıyor. Yani Orta Doğu'da ve Avrupa'daki işte o eksen kayması dediğimiz eksen artık Kafkaslar üzerinden Pasifik'e doğru kaymak üzere. Peki bu coğrafyalarda Amerika Birleşik Devletleri kendisine beraber çalışabilecek bir müttefik aramıyor mu? Arıyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi hem diğer ülkelere göre daha batıya açık, hem halkıyla Türkiye üzerinden NATO ilişkileri çok daha gelişen, Türkiye tarafından NATO'ya adaptasyon süreci, özellikle barış için ortaklık projesiyle beraber çok daha adapte olan, uzun yıllardan beri Rus statüsünden çıkıp daha çok NATO standartlarında bir ordu eğitimine giren bir Azerbaycan varken ben Azerbaycan'ın hem NATO için hem de Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. İsrail case'ini bir kenara bırakarak. Peki buyurun. Oyun değiştirici diyebileceğiniz
bir unsur var mı burada? Yani Şimdi şu olursa, gerçi şunu görüyoruz, doğru mudur algılamam, bütün değerli konuklarımızda, bütün şartlar Azerbaycan'ın bu haksız işgali sonlandırması yönünde olumlu şekilde olgunlaşmış. Doğru mu anladım? Burada hani Evet. bir önünü açacak, belki oyun değiştirici, belki hızlandırıcı. Hani tıkayacak değil ama hızlandırıcı bir herhangi bir unsur görüyor musunuz? Veya bir risk var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten harekatın en doğrusu, en kuvvetli olduğunuz anda yapılan değildir. Zaman, mekan anlamında da doğru zamanda ve mekanda yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Yani 1974'ün seçilme zamanı birkaç faktörü de içinde barındırdığı için çok önemli etkileri olmuştur. 74'teki atmosferi bir hatırlayın. Atmosfer içerisinde Vietnam'la uğraşan, ambargolarla uğraşan, petrol kriziyle uğraşan Avrupa ve diğerleri varken 1974'te bir de Makaryos'un darbe girişimiyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyon için yer, mekan ve zaman üçlemesini sağlamıştır. Bugün gelinen noktada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bugün de Azerbaycan özellikle Pasifik'e doğru kayan güzergah üzerinde olmuş olması. İkincisi İpek yolunun önemli bir paydaşı olmuş olması. Rusya alternatif oluşturabilecek kadar önemli boru hatlarıyla kaynak aktarıyor olmuş olması, bunlar vazgeçilmez unsurlar. Yani bir kez daha söylüyorum, elinizdeki envanter, silah, ekipman ve malzeme her zaman sizi başarıya götürmez. Bugün siyasal konjüktür de Azerbaycan'ın yanında. Zaman zaman bunu konuşuyoruz. Demin Rusya faktörünü konuşurken ABD'yi konuştum ama Rusya faktörünü konuşayım. Rusya çok uzun zamandan beri Ermenistan'la ilişkilerinin, Ermenistan pozisyonunun gittikçe Azerbaycan'ı Rusya'dan uzaklaştırdığının farkında. Bu sorun ne kadar uzarsa, bu sorun ne kadar farklı bir noktaya giderse belki Rusya-Azerbaycan ilişkileri de gidecek. Çünkü örneğinde birkaç örnek yaşandı. Gürcistan örneği yaşandı, Ukrayna örneği yaşandı. Evet, bir yerleri ele geçirdi. Ama bunun sonuçları kalıcı olarak Rusya'dan uzaklaşan, Rusya'ya cephe alan bir ülke pozisyona doğru getirdi. Evet. Bence ben de hocalarıma katılıyorum. Zaten Lavrov'un açıklaması boşu boşuna söylenen bir laf olduğunu düşünmüyorum. 5 tane yerleşim yerinin çatışmadan geri verilmesiyle ilgili teklifi bence bu atmosferi fark ettiği için yaptığını değerlendiriyorum. Ama şurada bir şey atlamayalım. Burada bir dipnotu koyuyorum. O da şu. Ermenistan'ın neden baş edemeyeceği, hem ekonomik olarak hem askeri olarak baş edemeyeceği bir yerde neden bu kadar büyük gerilim çıkartmak istediğinin sorusunu muhakkak hep beraber bulmak zorundayız. Askeri olarak... Bu yanlış hesap diye mesela Sayın Ünal dedi ki, ya tıpkı 74'te Makaryos nasıl bir yanlış, kör milliyetçilikle, aşırı milliyetçilikle yanlış hesap yapıp tesadüf bir Temmuz ayında yine adım attıysa ve bu Cunta'nın devrilmesi nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki harekatının önünü açtıysa belki aynı şey olur dedi. Yine yanlış hesap olabilir mi yoksa? Şimdi o zaman şöyle birkaç tane veriyi aktarmam lazım. Çünkü benim oradaki hep bir soru işaretim var. Bunlardan bir tanesi orada muhtemelen bütün Hazur'un bunu takip etmiştir. Son birkaç aydan beri Azerbaycan'da Aliyev olsun, Savunma Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun bir şeye dikkat çekiyor. Hem Rusya üzerinden hem de Suriye üzerinden bölgeye milislerin getirildiğini ve gelişmiş silahların getirildiği konusunda çok ciddi anlamda uyarıları var. Dağlık Karabağ Rus uçakları kullanılarak bölgeye taşındı. Bunların bir kısmı Suriye'den geldi, bir kısmı direkt Rusya üzerinden geldi. Şimdi bunu bir yere atamazsınız, bunu unutamazsınız. Çok doğru söylüyorsunuz Sayın Yarar. Çünkü 12 Temmuz'daki o Tovuz saldırısı sonrasında Paşinyan kendi hesabından açtı, Rus uçakları da geldi falan deyip Su-30'ların uçuşunu paylaşmıştı. Hem öyle hem de Sayın Aliyev'in açıklamalarını bir kez daha iyi takip etmek lazım. Ben o yüzden burada şuna çok dikkat çekiyorum. Birisi zayıf olan taraf
eğer askeri anlamda kazanamayacağı bir savaşa girmişse bunun ya siyasal anlamda başka bir tarafı vardır ya da diplomatik anlamda başka bir tarafı vardır. Burayı iyi okumak lazım. Yani askeri sahayı okurken bu tarafı kaçırmamak lazım. Bu tarafı kaçırırsak, tuzakları görmezsek zorlanırız. Çünkü farkındaysanız bu olay yaşandığı andan itibaren hem Dağlık Karabağ'daki sözde yönetim hem de Ermenilerin, Ermenistan'daki yetkililerin bütün açıklamaları bu işin bir tarafı olan, yani tabii ki biz bir tarafıyız. Tabii ki anlaşmalarla Azerbaycan'ı destekleyeceğiz. Ama sahada Türk askeri var, F-16'lar var, bizi F-16'lar vuruyor, Türk F-16'ları vuruyor şeklindeki söylemlerinin ben bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Burada başka bir şeyin de olabileceğini hep beraber oturup değerlendirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bunu askeri tarafı atlamadan. Demin üstadlar konuşurken bir konuya değindiniz. Ben birkaç açıklama daha eklemek istiyorum. Özellikle sahadaki askeri anlamdaki yaşanan süreci nitelendirme anlamında. Böyle dağlık bir alanda dünyada bu işi en iyi yapan ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü çok uzun yıllardan beri 4000'li rakımlarda 3 boyutlu diyebileceğimiz daha çok yüksekten aşağı doğru, yani aşağıdan yukarı bir harekat yerine yukarıdan aşağı doğru bir harekatı en iyi organize eden bir ülkeyiz. Bu aktarımı biz yaptığımız için artık bundan sonra uzun bir süre ben 3 boyutlu tarafını göreceğimizi düşünüyorum. O SİHA'ların ve İHA'ların diyorum, kamikaze İHA'ların harekatını bir müddet daha devam edeceğiz. Buradaki önemli olan bir şey var. Normalde bunların kullandığı malzemeler, SİHA'ların kullandığı malzemeler çok kritik malzemeler. Lazer güdümlü bombalar diyebileceğimiz bombalar. Yani SİHA işaretliyor, daha sonra füze gidip birkaç metre hatayla bulunduğu yeri vurabiliyor. Bu malzemeler kritik malzemeler. Normalde bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden almayıp da herhangi bir ülkeden almış olsaydınız bu malzemenin yerine konma süresi yaklaşık birkaç yıldır. Bunlar kritik malzemedir ve her an verilmesi ve kesilmesi süreci etkileyebilir. Bu harekatın uzun soluklu olsa bile başarısının arkasındaki en büyük garanti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kaynaklarını, isterseniz savunma kaynaklarını, isterseniz kurmay zekasını, isterseniz sahadaki taktik bilgisini vermesi üzerine olduğunu unutmayalım. Bunu şunun için söylemiyorum. Bu harekatın bütün başarısı Azerbaycan ordusuna aittir. Ama bu işin sürekliliği bir kardeşe sırtını dayamakla olur. O kardeş de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bu savunma desteğidir. Bu nedenle bu harekat isterse bir ay sürsün, isterse bu harekat 3 ay sürsün. Bu harekatın sonucunun muzaffer olmasının en büyük önündeki hikaye de budur. Evet. Lojistiğin kesintisiz sürebilme başarısından kaynaklanır. Böyle bir potansiyel, böyle bir garanti var. Sayın Yarar, şunu sormak istiyorum. Evet. Peki benim karşımda Türkiye var. Bunlar da soykırımcı. Kurtarın beni. İşte gitti benim F-16'larla benim uçağım vuruyor. Peki bunda bir hesap vardır dediniz. Bir de yani bu durup dururken yani kendi kendine yanlış hesaplama, kör milliyetçilik falan filan, tesadüf, Temmuz tesadüf falan da bunu kenara. Bunu iyi düşünmemiz lazım diyorsunuz. Yani buna yürü diyen birisi var, sonra da arkasında mı durmadı? Rusya, yani siz neye bağlıyorsunuz? Yani siz ne görüyorsunuz? Çünkü burayı çok iyi düşünelim diyorsunuz. Siz düşününce kimi işaret edersiniz? Valla zaman zaman ülkeler bazı sorunlardan kurtulmak için diğerine öne doğru iteklediği şeyler vardır, projeler vardır. Hatırlar mısınız? Saddam'ın devrilme projesi neyle başlamıştı? Kuvvetin işgali. İlgili, evet. İşgaliyle ilgili o dönemin Amerikan Büyükelçisi'nin, hatta daha sonra Saddam ölmeden ya doğrusu idam edilmeden önceki açıklamalarında ve diğerlerinde hep gördük. Bana Amerika açmıştı aslında kuvvetin işgalinin önünü demişti, hatırlarsanız. Hatırlıyor musunuz? Rusya mı diyorsunuz? Burada bunun önünü açan Rusya, Paşinyan yönetiminden... Hayır Rusya demiyorum. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Rusya demiyorum. Bu süreçlerin içerisinde
neden kurtulmak isteyeceğini bilemeyebiliriz. Bu tuzak yalnızca Ermenistan'ın aleyhine olmamış olabilir. Bu tuzak aynı zamanda üçüncü ülkeler üzerinde kurulmuş olabilir. O yüzden söylüyorum. Çünkü bu yaşanan süreçleri tek başına Azerbaycan, Türkiye, Doğu Akdeniz birbirinden bağımsız ayırmamak lazım. Bu bir bütün. Çünkü bu bütünün içerisinden bir tanesini koparttığınızda, zincirden bir tanesini koparttığınızda başarı grafiğini aşağı doğru çekebilirsiniz. Şu soykırım yalanını kimse yutmaz. Çünkü bu operasyonun gerçekleştiği alan Ermenistan toprağı değil. Bu alan fiili anlamda Azerbaycan toprağı. Farkındaysanız Azerbaycan toprağı olduğu için 2016'daki harekatta da bugünkü harekatta da Rusya kolektif savunma işbirliğini devreye sokamıyor. Niye? Evet. Çünkü Niye işgal. sokamıyor? Çünkü Ermenistan'ın saldırıya uğraması lazım. Ermenistan topraklarını saldırıya uğraması lazım. Ama şu anda farkındaysanız Azerbaycan inanılmaz bir taktikle Ermenistan olayı tartışmalı diyorum, özür düzeltiyorum. Dağlık Karabağ alanının dışında Tovuz gibi onun dışındaki alanlara kaydırmak istese de oralarda Ermenistan topraklarına girmek gibi bir hamlesi yapmıyor. Olayı yalnızca Dağlık Karabağ kendi işgal altındaki bölgede tutarak Ermenistan'ın kurmaya çalıştığı Rusya'yı ve diğer ülkeleri çağırma girişiminin önüne geçiyor. Yani bu işin başarısı, emin üstadlar söylediler. Diplomatların çok doğru yönetmesi, devlet başkanların bu işi doğru yönetmesi ve sahadaki insanların beraber kombine bir şekilde beraber hareket etmesiyle çözümlenecek. Ama en önemliden bir tanesi şunu söyleyeyim. Çok uzun zamandan beri 2016'yı hariç tutuyor. Savunmada kalan Azerbaycan aruz etmenin keyfini millet olarak almıştır. Bu aldığı haz ve duygu, kendi topraklarını kurtarma hazzı ve duygusu bence bundan sonra onların en büyük gücü ve motivasyonudur. Çünkü orduları ayakta tutan imkan ve kabiliyetleri değildir. Savaş malzemleri ve kendi topraklarını kurtarma ve kendi topraklarını özgürleştirme harekatıdır. Bu anlamda baktığınızda Azerbaycan zaten olaya başlangıç itibariyle çok ezici bir üstünlükle başladı, moral üstünlükle başladı. Sayın Yarar, şimdi çok önemli bir husus. Bu nihayetinde herkes şunu düşündü. Ya Ermenistan bunu yapıyorsa hani ya mutlaka arkasında Rusya var. Başka türlü olmaz diye düşündü. Fakat siz burada çok ince çok önemli, çok ince aslında gözümüzün önünde olan çok önemli bir şey işaret ediyorsunuz. Kolektif savunma gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütünün devreye girebilmesi için yani 2016'daki 4 gün savaşları da yine Ermenistan'ın saldırılarıyla başlamıştı. Ki o zamandan bu döneme herhalde en ciddi kriz diyebiliriz şu anda yaşanana. Kolektif güvenlik anlaşması örgütünün devreye girmesi tıpkı NATO gibi işte bir üyeye yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış, kabul edilir falan gibi çalışan mekanizma. Ermenistan bu durumda değil ki. Ama mesela Tovuz'a saldırdığı zaman orası resmi sınır. Buna Azerbaycan cevap verip girseydi o zaman Rusya'yı çekmiş olabilecekti. Buydu değil mi hesap? Aynen öyle. Aynen. Yani burada diyorum ya askeri harekatlardan önceki bir istihbarat çok önemlidir. Mesela Azerbaycan ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yaklaşık 1-1,5 aydan beri hatırlarsanız çok uzun süreli bir tatbikat yaptı. Hem Nahçıvan bölgesinde hem de diğer alanlarda. Bu harekatın, bu tatbikatların ben boşu boşuna olduğunu düşünmüyorum. Yani istihbarat birimlerinde Ermenilerin bölgeye sevk ettiği silah, imkan, kabiliyet, PKK terör örgütü gibi ve Suriye'deki Ermeni güçleri gibi grupların gelmesinin ile beraber bir şeyin başlayacağını fark edildiğini düşünüyorum. Yani Azerbaycan ve Türkiye buna hazırlıksız yakalanmadı. Hem istihbarat anlamında hem askeri anlamda bunu bekliyordu. Ben size öyle söyleyeyim. Bunu bekliyordu. Evet. Çünkü hatırlarsanız birkaç gün öncesinde ve daha sonrasında başlayan bütün süreçlerde hem Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı hem de Aliyev bu konuda çok net açıklamalar yaptı. Yani herhangi bir saldırı olduğunda buna yalnızca karşı konulmayacağını, artık
kendi topraklarını kurtarma ve işgalden kurtarma zamanı geldiğini çok net söylemişti. Ben o yüzden söylüyorum, bazı harekatlar vardır, kapsam olarak kısa olabilir ama ben bu harekatın yalnızca Ermenistan saldırdıktan sonra durmayacağının göstergesinin Aliyev'in sözleri olduğunu söyleyebilirim. Video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.